Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa İlaç ve Aşı Ajansı EMA'dan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan bu son dakika açıklamasına göre 5 ve 11 yaş arasındaki çocuklara da bu sıvılar vurulabilecek. Bununla ilgili olarak yeni gelişmeyi hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. EMA tarafından yapılan açıklamada çocuklara yönelik aşının 2 ve 3. klinik faz çalışma sonuçlarına dayanarak tavsiyede bulunuldu. Klinik çalışmalarında aşının çocuklar için etkili ve güvenli olduğu tespit edildi dendi. Çocuklara 21 gün arayla her biri 10 mikrogram olmak üzere 2 doz aşı yapıldı. 12 yaş üstü çocuklar ve yetişkinler için 30 mikrogram doz aşı yapılıyor. BioNTech Pfizer klinik çalışmaların aşının 5 yaş ve üzeri çocuklar tarafından iyi tolere edildiğini ve stabil bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkardığını gösterdiği belirtildi. EMA'da çalışmaların aşının güvenli ve etkili olduğunu gösterdiğini vurguladı. Şimdi değerli izleyicilerim, şunu söylemek istiyorum. Bilim insanlarımızın yapmış olduğu bu açıklamalara tabii ki saygımız sonsuz. Ancak benim kafama takılan, sade bir vatandaş olarak sormak istediğim birkaç konu var. Bunlardan birincisi, Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Doktor Özlem Türeci'nin bulmuş olduğu BioNTech'in aşısı. Avrupa'nın çok büyük bir kısmında bu kullanıldı. Güzel. Bunu sorarken sakın beni yanlış anlamayın. Ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Ben olayları tahlil ediyorum, analiz ediyorum. Şu anda Almanya'daki ya da diğer Avrupa ülkelerindeki vaka sayıları neden şu anda patlamış vaziyette? Almanya'da günlük 100 binlere doğru gelmiş vaziyette. Hayatını kaybeden insanların sayısı 500'e gelmiş vaziyette. Neden? Bu bir. Diğer bir soru. Bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce Profesör Doktor Uğur Şahin başta olmak üzere tüm aşı üreticileri ne diyorlardı? Benim aşım %95 koruyor, %96 koruyor. Bir aşı borsası oluşmuştu. Her biri bir şey söylüyordu. Bu aşılar piyasaya çıktı. Devletler anlaşmaları yaptı, paraları ödedi. Profesör Doktor Uğur Şahin ve benzeri aşıları üreten insanlardan bu aşıların yüzde kaç koruduğuna dair hiçbir açıklama gelmedi. Neden? Bir diğer önemli soru, bu aşılar piyasaya çıkmadan önce 2 doz yapılması halinde bu işten insanlığın kurtulacağı söylendi. Profesör Doktor Uğur Şahin ve yine aynı şekilde bu aşıları üretenler. Şimdi gelinen noktada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dozdan bahsediliyor. Ben de şunu soruyorum. Ne zamana kadar bu sıvıları vurduracağız? Bir tarih var mı? Bir diğer önemli konu test konusu. Bildiğiniz üzere bu koronavirüsle ilgili testler markette, çarşıda, pazarda satılıyor. İlk çıktığında hatırlayın, Aldi'de millet kuyruğa girmişti. 24-25 Euro'dan 5'li set almıştı. Bir günde bütün raflar boşalmıştı. Kurtuluş olarak insanlar bunlara doğal olarak hücum ediyor. Psikolojik bir beklenti oluşturuluyor zaten. Pazarlama taktiği. Sonra da millet saldırıyor. Peki bu test işi ne zaman bitecek? Bu testler ne zaman bitecek? Yani bir aşı ne zaman bitiyor? 2 testler ne zaman bitiyor? Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn geçtiğimiz ay, birkaç ay önce daha doğrusu bir açıklama yaptı ve dedi ki koronavirüs kontrolümüzün altında dedi. Şimdi o zaman niye vaka sayıları 100 bine geldi? Neden? Şimdi çocuklarla ilgili karar alındı. Güzel, çok güzel. Tebrik ediyoruz bu kararı alanlara.
bu sıvıyla ilgili çalışmayı yapanlara alınlarından öpüyoruz. Şimdi bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce yapılan açıklamalarla şu anki açıklamalar arasında neden fark var? Kıymetli izleyicilerimiz, sakın beni yanlış anlamayın. Ben sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Ben sadece olayları değerlendiriyorum. Lütfen doktorunuza danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu yapın. Bir tiyatro oyununun içerisindeyiz. Senaryoyu birileri yazdı. Birileri bizlere oynatıyor. Ben böyle görüyorum, böyle yorumluyorum. Alınan bu kadar tedbire rağmen bu kadar vaka sayısı ve günlük neredeyse 500 kişi hayatını kaybediyorsa ortada bir sıkıntı var demektir. 100.000 kişi sadece Almanya'da. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz 2 gün önce bir açıklama yaptı. Dedi ki Mart ayına kadar 2022'nin Mart ayına kadar 2.200.000 kişi sadece Avrupa'da koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybedecek dedi. Kim yapıyor bu açıklamayı? Dünya Sağlık Örgütü. Sarı çizmeli Mehmet Ağa değil yani. İsviçre'de yaptılar bu açıklamayı. Peki 2.200.000 kişi hayatını kaybedecekse bu krizi yönetenler, bu işin içerisinde olan tüm bilim insanları sizce başarılı mı yoksa bir yerde bir hata mı yapıyorlar? 2.200.000 kişi nerede ölür biliyor musunuz? Savaşta ölür. Bir çatışmada ölür. 2.200.000 kişi şu anda adeta bir savaş varmış gibi hayatını kaybedecek deniliyor. Kim diyor? Dünya Sağlık Örgütü diyor. O zaman ben soruyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz? Bir, siyasetçiler. İki, bu işin içerisinde yer alanlar. Niye siyasetçiler? Aç kapa oyunu oynuyorlar. Onu karar aldık, bu kararı aldık, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye aç kapa oynuyorlar. Alınan tüm tedbirlere rağmen 2.200.000 kişi hayatını kaybedecekse bu siyasetçilerin yaptığı işin başarılı olduğu yorumunu yapamayız. Bu siyasetçilerin yaptığı tek bir şey var. O da çıkıp vaka sayısı açıklamak, hayatını kaybeden insanların sayısını açıklamak, yoğun bakımlar doldu demek, aman maske mesafe demek. Başka bir şey yaptıkları falan yok. Hiçbir şey yapmıyorlar. Eğer yapmış olsalardı bugün bu vaka sayıları olmazdı. Şimdi Avrupa İlaç Ajansı EMA diyor ki biz diyor tavsiye ediyoruz diyor. Karar sizin, ister vurdurun diyor, ister vurdurmayın diyor. Güzel. Bu sıvıyı yapanın bir sorumluluğu yok. Sözleşme yapıyorlar bu sıvıları satarken. Diyorlar ki ben diyor hiçbir sorumluluk kabul etmem diyor. Güzel. Ondan sonra bilim kurulu diyor ki siyasetçiye al diyor bu sıvıları diyor. O da alıyor, imzayı attı. Peki yarın öbürsü gün Allah korusun birinin başına bir iş gelirse bu işin sorumlusu kim olacak? Şimdi EMA tavsiye ediyorum diyor. Bana ne diyor? Sıvıyı satan imzalatıyor kağıdı, sorumluluk almıyorum diyor. Bilim kurulu topu şeye atıyor, siyasetçilere atıyor. Siyasetçi de diyor ki bana ne kardeşim, bilim kurulu tavsiye etti, ben de imzaladım diyor. Olan kime olacak? Yine o yakalanana, virüse yakalanana, hayatını kaybedenlere ve yakınlarına. Sorumlu yok, muhatap yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah aşkına ya. Böylesine insan sağlığı gibi özel ve kutsal bir durumla ilgili olarak muhatap yok karşınızda. Birini mahkemeye vermek isterseniz hiçbir şey yapamazsınız, muhatap yok. Benim, senin sağlığından bu insanlar sorumlu. Çünkü karar alıyorlar. Diyorlar ki bunu yapacaksın diyor. Arkadaşlar,
Bindik alamete, gidiyoruz kıyamete. Bu işin Türkçesi bu. Ortada muhatap yok. Ortada başarı yok. Bu kadar vaka sayısı ortadayken başarıdan bahsedemeyiz. Ortada bir tiyatro oyunu var. Bizi oynatıyorlar. Biri böyle diyor, biri böyle diyor. Vaka sayısı diyor. Hop olmadı diyor, başka bir şey diyor. Hepimizi panikletiyorlar. Ondan sonra da aman maske mesafenizi işte koruyun, takın, neyse işte bu işi el birliğiyle çözelim diyorlar. 1,5-2 yıl geçti. Almanya gibi süper bir ekonomi, şu an Bavyera eyaletinde yoğun bakımlarda yer yok. Hangi başarıdan bahsediyoruz? Merkel son 2 yıl içerisinde başarısızlık abidesi oldu Almanya'da. Avrupa ülkelerinin tamamında böyle. Kıymetli izleyicilerimiz, bu konu gerçekten insanoğlunun ne kadar zor bir duruma düşürüldüğünün göstergesi. Parmağının ucunda bizi oynatıyorlar. Başka bir açıklaması yok. Siz bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Siz bu olayları nasıl yorumluyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Bunun yanı sıra sizlerden ricam daha fazla insana ulaşabilmemiz için mutlak surette bu videomuzu, yayınımızı beğenmenizi rica ediyorum. Ve kanalımıza da mutlaka abone olmanızı bekliyorum.